Dünyanın en güçlü hükümdarı Büyük İskender, Diyojen'in önünde diz çöktüğünde, Diyojen sadece güneşini kapatmamasını istemişti. Çünkü onun dünyasında bir imparatorun verebileceği hiçbir şey doğanın bedava sunduğu güneşten daha değerli değildi. İşte o an Büyük İskender'in şaşkınlığı sadece Diyojen'in isteğine değil, aslında bu adamın ulaştığı o muazzam ve sarsılmaz güceydi. Düşünsene, her şeyi olan, orduları dünyayı titreten bir adam, hiçbir şey olmayan bir adamın önünde duruyor ve ona hiçbir şey veremediğini fark ediyor. Çünkü özgürlük dediğimiz şey biz modern insanların sandığı gibi daha fazla seçeneğe sahip olmak değil. Aslında hiçbir seçeneğe mecbur kalmamak. Biz bugün özgürlüğü hangi telefonu alacağımızda, hangi kafede oturacağımızda ya da hangi ünvanı kartvizitimize yazdıracağımızda arıyoruz. Ama Diyojen o fıçıdan bize bakıp muhtemelen bıyık altından gülüyordur. O her şeyi elinin tersiyle iterek aslında dünyanın tek hakimi oldu. Neden mi? Çünkü korkusu yoktu. Kaybedecek bir şeyi olmayanın fethedilecek bir kalesi de olmaz. Onun dünyasında bir imparatorla bir dilenci arasında güneşin altında kapladıkları yer dışında hiçbir fark yoktu. Hatta belki de Diyojen daha zengindi. Çünkü İskender hala daha fazla toprak istiyordu. Diyojen ise o anki güneşten başka hiçbir şey. Bugün sistemden çıkmak dediğimizde aklımıza hemen ıssız bir adaya taşınmak ya da ormanda kulübe yapmak geliyor. Kaçış planları yapıyoruz. Emekli olunca Ege'de bir köye yerleşme hayalleri kuruyoruz. Peki bu bizi gerçekten daha mı mutlu eder yoksa zihnimizdeki o bitmek bilmeyen istek listesini oraya da mı taşırız? Diyojen'e göre mutsuzluk, ihtiyaç duyduğumuz şeyler ile sahip olduğumuz şeyler arasındaki o uçurumdan doğar. Biz bugün o uçurumu eşyalarla, taksitlerle, sosyal medya onaylarıyla ve bitmek bilmeyen bir beğenilme arzusuyla doldurmaya çalışıyoruz. Ama uçurum dolmuyor. Sadece daha da derinleşiyor. Diyojen ise o uçurumu eşya ile değil, bizzat ihtiyacı yok ederek kapattı. Bir gün bir çocuğun avucuyla çeşmeden su içtiğini gördüğünde yanındaki tek mülkiyeti olan tahta çanağı fırlatıp atması tam olarak bu yüzden. Bu çocuk bana hala fazlalıklarım olduğunu, doğanın bana her şeyi sunduğunu öğretti demişti. Yani sistemden çıkmak fiziksel bir taşınma değil, radikal bir zihin devrimidir. Başkalarının ne düşündüğünü, toplumun o bitmek bilmeyen birisi olmalısın baskısını dalgaya aldığında zaten o fıçının içine girmiş ve gerçek özgürlüğün tadına bakmış oluyorsun. Burada durup şunu sorgulamak lazım. Biz neden bu kadar çok şeye ihtiyaç duyuyoruz? Neden evimizdeki o fazla kıyafetler, çekmecelerdeki kullanılmayan teknolojik aletler ya da ruhumuzu yoran o sahte sosyal çevreler bizi bu kadar meşgul ediyor? Diyojen'in yaşadığı dönemde de durum farklı değildi. Atina'nın kalabalık pazar yerinde elinde fenerle gündüz vakti insan arıyorum diye gezmesi aslında muazzam bir ironiydi. O etrafındaki kalabalığın içinde insan görünümlü yığınlar görüyordu. Ama kendi iradesine sahip, toplumun sahte normlarına boyun eğmemiş, maske takmayan gerçek bir insan bulmakta zorlanıyordu. Bugün o feneri alsak ve bir alışveriş merkezinin ortasında ya da LinkedIn ana sayfasında gezdirsek acaba kaç tane gerçek insan bulabiliriz? Yoksa hepimiz sadece ünvanlarımızdan, giydiklerimizden ve sahip olduğumuz mülklerden mi ibaretiz? Diyojen bizi bu aynaya bakmaya zorluyor. Tabii bu adamın hikayeleri sadece hırçınlıktan ibaret değil. Her biri hayatın merkezine atılmış birer balyoz darbesi gibi. Bir gün Platon insanı iki ayaklı ve tüysüz bir canlı olarak tanımladığında Diyojen bu soyut ve havada kalan tanımı duyunca gitmiş bir horozu yakalamış, tüylerini tek tek yolmuş ve Platon'un ders verdiği okulun ortasına fırlatıp işte Platon'un insanı demiş. Bu sadece kaba bir şaka değil. Bu kavramların, teorilerin ve hayatı kalıplara sokmaya çalışan o kibrin devasa bir eleştirisiydi. Hayatı o kadar ciddiye alıyoruz, o kadar çok kurallar silsilesi içinde yaşıyoruz ki aslında onun ne kadar absürt, ne kadar çiğ ve ne kadar komik olduğunu unutuyoruz.
Diyojen o dönemin en seçkin aristokratlarının lüks evlerine davet edildiğinde ev sahibi lütfen yerlere tükürme, her yer çok kıymetli mermerlerle ve halılarla kaplı dediğinde Diyojen gidip ev sahibinin yüzüne tükürmüş. Sonra da tükürecek daha kirli bir yer bulamadım demiş. Bu o süslü hayatların, mermerlerin ve altın varakların altındaki sahteliği, ruhsal kirliliği yüzlerine vurmanın en sert yoluydu. Şimdi biraz dürüst olalım. Tamamen sistemden çıkmak bizi daha mı mutlu eder? Belki çoğumuz için bu imkansız. Ancak Diyojen'in bize anlatmak istediği şey şu: mutluluğunu dışsal koşullara bağladığın an gardiyanı kendin olan bir hapishaneye girersin. Eğer bir terfi almadığında dünyan yıkılıyorsa, eğer sosyal medyadaki bir yorum gününü mahvediyorsa ya da eğer aldığın yeni bir ayakkabı sana sadece bir haftalık bir tatmin veriyorsa, sen aslında o eşyaların ve o insanların kölesisin demektir. Diyojen esir düşüp köle pazarında satılırken bile o kadar rahattı ki tellal ne iş yapabildiğini sorduğunda insanlara hükmetmeyi bilirim, beni bir efendiye, ihtiyacı olan birine satın diye bağırmıştı. Kendini sahip olarak görenleri bile dalgaya alabilecek bir iç disipline sahipti o. Onu satın alan kişi kısa süre sonra çocuklarının eğitimini Diyojen'e emanet etmiş ve evimize bir tanrı geldi demiştir. Çünkü gerçek otorite bağırmakla ya da parayla değil, kendi arzularına hükmetmekle kurulur. Peki biz bugün bu umursamazlığı, bu takmama sanatını hayatımıza nasıl dahil edebiliriz? Belki her şeyi bırakıp sokaklarda yaşayamayız ama zihnimizde bir hayır fıçısı inşa edebiliriz. Bizi mutsuz eden o sahte beklentilere, bizi köleleştiren o bitmek bilmeyen daha fazlası hırsına karşı bir duruş sergileyebiliriz. Kinik felsefesi, yani Diyojen'in yolu, aslında bir çıplaklık felsefesidir. Ruhun üzerindeki gereksiz yükleri atma sanatıdır. Bir düşün, bugün seni strese sokan şeylerin yüzde kaçı gerçekten hayati? Yüzde kaçı karnını doyurmakla ya da sevdiklerinle sağlıklı bir ömür sürmekle ilgili? Geriye kalan her şey aslında toplumun senin omzuna bindirdiği sahte yüklerdir. Diyojen bu yükleri taşımayı reddetti. O, köpeklerin dürüstlüğünü, doğallığını ve sadeliğini insan yapaylığına tercih etti. Kendine köpek kinik denmesini bu yüzden sevmişti. Çünkü köpekler dal kavukluk yapmazdı. Gerçek dostu ve düşmanı hemen ayırt ederdi. Ve en önemlisi, mülkiyet biriktirme dertleri yoktu. Hayatı takmamak bir boş vermişlik değildir. Aksine neyin gerçekten önemli olduğunu bilecek kadar keskin bir zekaya sahip olmaktır. Diyojen bir gün dar bir sokakta yürürken karşıdan kentin en zengin ve en kibirli adamı gelmiş. Adam Diyojen'e yol vermeyerek "Ben bir serseriye asla yol vermem" demiş. Diyojen ise büyük bir sakinlikle kenara çekilip "Ben veririm" demiş. İşte budur hayatı dalgaya almak. Karşındakinin öfkesi, kibri ya da saldırganlığı senin içindeki o dingin denize ulaşamıyorsa sen kazanmışsın demektir. Bizlerse bugün trafikte biri önümüze kırsa günlerce sinirleniyoruz. İş yerinde bir laf işitsek uykularımız kaçıyor. Neden? Çünkü merkezimizi kendi içimize değil, dışarıdaki insanların tepkilerine kuruyoruz. Diyojen ise merkezini fıçısına kurmuştu ve o fıçıya kendinden başka kimseyi almadı. Sonuçta hepimiz bu devasa hayat sahnesinde birer oyuncuyuz. Ama çoğumuz rolümüzü o kadar ciddiye alıyoruz, o kostümlerin içinde o kadar çok terliyoruz ki perde kapandığında elimizde hiçbir şey kalmayacağını unutuyoruz. Diyojen bize şunu fısıldıyor: en büyük zenginlik hiçbir şey istemeyecek kadar tok gözlü olmaktır. İskender öldüğünde muhtemelen arkasında kanlı topraklar ve karmaşa bıraktı. Diyojen ise arkasında binlerce yıldır sönmeyen bir ışık ve gölge etme diyen o muazzam cesareti bıraktı. Yarın sabah uyandığında seni strese sokan, eyvah dediğin ne varsa bir listele. Çoğu muhtemelen başkalarının senin hakkında ne düşüneceği ya da henüz sahip olamadığın bir şeyler üzerine kuruludur. O an Diyojen'i hatırla. Güneş orada duruyor ve bedava. Oksijen bedava. Kendi kararlarını verme yetisi bedava. Belki de gerçekten ihtiyacım olan tek şey güneşinle arana girenlerin gölgesinden çıkmaktır.
Gerçek özgürlük, dışarıdan gelen hiçbir şeyin senin içindeki o huzuru bozmasına izin vermediğin noktada başlar. Ve unutma, hayatı en çok, onu en az ciddiye alanlar gerçekten yaşar. Çünkü ciddiyet bir noktadan sonra bir yüke dönüşür. Oysa kahkaha ve boş vermişlik ruhu kanatlandırır. Diyojen'in dediği gibi, saraylarda yaşayanlar değil, bir fıçının içinde bile olsa kendi doğasına sadık kalanlar mutludur. Şimdi o fıçının içine biraz daha yaklaş ve sor kendine. Senin hayatında İskender'in gölgesi nerede? O gölgeyi kenara itecek gücün var mı? Eğer varsa o fıçının içi aslında bütün saraylardan daha geniştir. Bir de şu açıdan bak. Bugün hepimiz bir kimlik inşa etme peşindeyiz. Sosyal medyada, iş hayatında, hatta aile içinde bile birer proje gibi yaşıyoruz. Her anımız fotoğraflanmalı, her başarımız duyurulmalı, her acımız bile estetik bir dille pazarlanmalı. Oysa Diyojen tüm bu kimlik inşasını koca bir yalan olarak görüyordu. Ona göre insan üzerine giydirilen bu toplumsal elbiseleri çıkardığında çıplak kalan o saf varlıktır. Bizler elbiselerimiz, ünvanlarımız ve takipçi sayılarımız olmadan kim olduğumuzu unuttuk. Diyojen ise çıplaklığıyla, evsizliğiyle ve hiçbir şeye sahip olmayışıyla aslında en tam insandı. Çünkü bir şeye sahip olduğunda o şeyin gitme ihtimali seni korkutmaya başlar. Korku ise özgürlüğün en büyük düşmanıdır. Kaybetmekten korktuğun her şey aslında boynuna dolanmış bir zincirdir. Diyojen o zincirleri tek tek kırdı. Bir gün birinin ona "İnsanlar seninle dalga geçiyor" dediğinde verdiği cevap hayat dersi niteliğindedir. Onlar benimle dalga geçiyor olabilir ama ben onlarla hiç dalga geçmiyorum. Yani başkasının yargısı onun dünyasına giremiyordu bile. İşte o radikal umursamazlık seviyesine ulaştığında dünya senin için bir tehdit olmaktan çıkıp koca bir oyun bahçesine dönüşür. Sistem seni mutsuz etmek için bin bir türlü ihtiyaç yaratır. Ama sen ihtiyacım yok dediğin an sistemin tüm silahlarını elinden almış olursun. Gerçekten özgür olmak istiyorsan bugün kendine şunu sor. Şu an sahip olduğum her şeyi kaybetsem geriye kalan ben bana yeter mi? Eğer cevabın evet ise tebrikler. Sen de o fıçıya giden yolu bulmuşsun demektir. Hayatı dalgaya almak bir kaçış değil, gerçeğin ta kendisiyle yüzleşmektir. Çünkü sonunda hepimiz o fıçıya, yani toprağın altına tek başımıza ve hiçbir şeysiz gireceğiz. Madem final aynı, neden bu kadar çok yük taşıyoruz? Bırak gölge etmesinler. Güneş hepimize yetiyor. Kendi özgürlüğünü ilan etmek için kimseden izin istemene gerek yok. Sadece ihtiyacın olmayan her şeyi tıpkı o tahta çanak gibi yere fırlatıp atman yeterli. Çünkü ancak ellerin boşaldığında gerçekten dünyayı kucaklayabilirsin.